Yine farklılıktan devam ediyoruz. Oldukça farklı bir araçla karşı karşıyayız. Ben bu karavanın, daha doğrusu aracın ilk hallerini, videolarını izlemiştim. Özgür de gayet güzel bir iş yaptı. Çok uğraştı. Hatta motor sorunu yaşadı, motoru yeniledi, yolda kaldı, hararet yaptı. Ama çok güzel bir şey çıkmış. Hemen gözüme çarpanlar, böyle bir aracı çekmek için zaten böyle bir vinçe ihtiyaç var. Özgür zaten yeterince marjinal işler yapıyor. Onun yaptıklarını keyifle izliyorum ama sadece izliyorum. Bununla da güzel işler yapacağını düşünüyorum. Rengi bence çok güzel bir seçim. Üzerinde bir poliurea kaplama var. Anladığım kadarıyla bir yerinde yazmıyor. Poliurea yüksek bir dayanıklılık kazandırıyor. Örneğin basit bir yustongun ya da plastik parçanın üzerine bile attığınızda balyozla bile kıramıyorsunuz. Ürünün mukavemetini artırıyor, bütünlük sağlıyor. İşte su yalıtımı gibi ısı yalıtıma da bir parça katkısı var. Oldukça güzel bir ürün. Fakat ağır bir malzeme. Ama bu araba için ağırlık sorun değil. Hiçbir şekilde sorun değil. Muhtemelen bu kısım kilitlidir. Evet. Kocaman lastikler var. Şimdi Özgür olsaydı şeyi sorardık. Bu araçta ne kadar bir yakıt tüketmeyi planlıyorsun diye. 25-30 hani ben öyle tahmin ediyorum artık. Kocaman bir lastik. Güzel işler yapacağını düşünüyorum. Dışarıya devam edelim. İçeride çekim var zaten. Detaylarını zaten Atika ailesinin kanalından takip edersiniz. Bütün detayları verdi. Biz görmüşken neler olduğunu bakalım istedik. Biz de sizinle beraber ilk defa görüyoruz. Yine bütün karavanlarda olduğu gibi. Bunda fark olarak dışarıda bir balkon oluşturdu. Gayet de başarılı. Hidrolik bir sistem de indirip kaldırıyor. Çünkü yedek lastiği indirip kaldırmak çok zor. Bu mekanizmayla, hatta bir de vinç yardımıyla lastiği indirip kaldırıyor. Bu büyüklükteki bir lastiğin hele karda, soğuk şartlarda değiştirilmesi çok zor olacaktır. Balkon gayet başarılı. İlgimizi de çekti. Tavanda ahşap lambiri kullanmış. Güzel bir çözüm. Sıcak bir tercih. Ağırlık problemi olmadığı için rahat çalışmış. Düz bir camımız var. Yine dışa açılan. Evet, dışa açılan camlar. Bu camlarda tabii ısı yalıtımı problemi olacak. Çünkü çift cam değil ya da en azından karavan camı değil, akrilik cam değil. Fakat onun önlemini almak için de güzel bir ısıtma sistemi kullandı. Üşüyeceğini düşünmüyorum bu karavanda. Zaten onlar hiç üşümüyor ya. Yani çadırdaki hallerini gördüğümüzde gerçekten üşümüyor adamlar yani. Ben izlerken üşüyorum. Kocaman bir şey. Evet, sıra bekliyoruz içeride. Bekleyelim. Herhalde arkadaşlar hazırlayacaklar. Biz gördüklerimizi paylaşalım. Tamiratını izlerken bu kupayı komple kaldırıyorlar. Yani bu tür burunsuz araçlarda olan bir şey bu. Bunun motorunu komple yenilediler. Yüksek ısıdan dolayı hararet yaptı. Bayağı uğraştılar. Şu anda neredeyse sıfırlanmış bir motora sahipler. Oldukça güçlü, güzel ve sesli bir araç videolarından gördüm. Yolda görmek isterim. Böylece içeriği de görmüş olduk. Biraz içeriği de görmüş olduk. Valla muhteşem bir şey. Çamaşır makinesi kocaman. Gel. Hadi bakalım. Bakar mısın? Bildiğin ev abi. Yani ev konforu. Valla imrenerek izliyoruz. Hatta soba var. Şömine, sobamtırak şömine. Abi bu his yapmaz mı? Koku yapmaz mı içeride? Duman kokusu mutlaka olacaktır. Ama dediğim gibi normal şartlar altında yaşamıyorlar. Çok zor. Yani çadırın içinde soba yakıyorlar. Benzer bir sobayı kullanıyorlar. Bu daha konforlusu hatta onun. Sobası da güzelmiş. İşte az önce aşağıda söylemiştim. Onun ısıtma problemi yok diye. Kocaman bir tezgah. Hani o karavan tanıtımlarında özellikle kullanılan sözlerden bir tanesi olan kocaman kelimesini burada gerçekten kullanıyoruz. Bu kocaman ya. Abi, bir de ben kocaman devasal diyormuşum. Evet, o devasaymış. Ne yokmuş, uyardılar. Şimdi kocamanı sıklıkla kullanırlar. Ufacık bir karavana girersiniz. Kocaman bir oturma alanı, kocaman bir pencere falan derler. Yok. Siz bunu görmeden kocaman demeyin. Kocaman bir tezgah, kocaman bir balkon. Ya hiç kocaman lafını kullanmadım bugüne kadar hiçbir tanıtımda ama bu karavanda kullanıyoruz. Çok keyifli, çok güzel. İyi hissettim ama ben bunu karda yapar mıyım? Ya bir karda, buzda çok, biz biliyorsun biraz daha biz deniz insanıyız. Ben denizde olmayı seviyorum. Sistemi çok güzel. Evet, sistem çok güzel.
Tedford'un ocağını kullandı. Başarılı bir seçim. Ben karavanda yemek yapmayı seviyorum. Güzel bir tercih. Saklama alanlarına ne diyorsun? Biraz küçük kalmış mı yukarısı? Ya Atik ailesi pick-up'ın arkasına koydukları eşyalarla Türkiye'nin her yerine gittiler. Bütün dağları gezdiler. Onlar için gayet yeterli. Ben keyifle buldum bunu. Daha büyük bir şeye çok ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Tavanı komple aydınlatmış. Bu çok güzel bir tercih. Hem de ısı camla yapmış. Muhtemelen dışı temperli bir camdır ki kar yükü de alsın. Gayet keyifli gözüküyor. Bu karavanda artık karavan diyorum buna. Bunu gerçi nasıl sabitlemiş bilmiyorum ama O sanırım fuarlık şimdi. fuarlık. Bunda fark olarak bir tane de bir alkovenliğe benzer bir bölümümüz var. Yatma alanı burada. Yine cam. Özgür aydınlatmaya çok önem vermiş ve manzara olsun istemiş. Gayet. Şimdi bu karavanlarda, yani bu tür araçlarda en önemli sorun kullanım esnasında içeriye geçebilmek. Genelde bunu inip yağmurda, çamurda bu tarafı dolaşmak gerekiyor. İşte çamurla içeriye girmek zor. Bunların hepsi bir problem. Burada bunu şu kısmı ayırarak buradan ön tarafa bir geçiş yaptılar. Hatta kupayla kasayı hareketli bir parçayla birleştirdiler ki hareket esnasında araç giderken oradan su ve ısı izolasyonu sağlamak için yaptılar. Böyle geçeriz. Burada da bir tane banyo yapmışlar. O da kilitli galiba. Evet, ya kitlesinler kullanılan. Bunu yapanı gerçek emeği geçene Evet. son derece güzel oldu. Evet, hemen Kullanım orada tebrik amacına edin göre. bence de. Orada hemen tebrik edin. Şu bence beyefendi, de yapanlar. hanımefendiler. Kocaman lafını burada rahatlıkla kullanıp bu karavanda her şeyi kocaman diyebiliriz Kocaman ya. karavan. Evet. Dolaplar dışında her şey kocaman. Peki şeye ne diyorsun abi? Şimdi mesela az önce bir eleştiri geldi ufaktan. Duydun mu bilmiyorum. Sallanıyor. Sıkıntı olur mu sence? Rüzgarda sallanır mı bu? Bizim ayaklarımızı yere indirdiğimizde de rüzgarda biz de sallanıyoruz. Yani yaklaşık bir ay önce Kumluca'daki fırtınada ben karavanın içindeydim. Hem denizin kenarındaydım hem denizdeki dalga çarpıyordu. O kadar sert bir hava vardı. Yaklaşık 30-35 knotlık bir rüzgar vardı. Sallanıyorsunuz yani bu olacaktır. Bu da tekerleklerin üzerinde hidrolik denge ayağı indirmediğiniz sürece sallanır. Zaten o yüzden çok yükseltmediler. Son kez şöyle bir gösterelim size ve hadi çıkalım abi. Çok ilgi var. Teşekkür ederiz. Evet, var mı diyeceğim bir şey? Muhteşem. Yani bana uzak ama muhteşem. Güzel iş yapmışlar.